Merhabalar, ben F1. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün fark etmiş olduğunuz üzere kameramız yine dik ama bu sefer karşımızda bir direksiyon yok. Onun yerine bir controller'ımız var. Şimdi ben bir Xbox controller'ı kullandım. Ama siz tabi istediğiniz controller'la oynayabilirsiniz. Hatta PlayStation 5 controller'ıyla konuşmaya önce oynayayım. PlayStation 5 kontrolleriyle oynarsanız tetiklerde ayrıca bir titreşim motoru olduğu için kaymaları, işte sarmaları mesela çok fazla gaza basarsanız araç sarıyor ya onları falan daha net hissedeceksiniz. Bir süre yaptım. İtalya'da görmüş olduğunuz üzere ilk %19'un içine girmişiz. Bunu sadece controller'la yaptık. Ve süremiz de 1.21-500 civarlarında. Ortalama olarak da ilk 100 ortalamasına bakarsak da 1.19 civarı gibi düşünebiliriz. Şimdi bu 1.19'u nasıl yaptık? Ben yine her zamanki normal setup'ımla yarıştım. Her şeyden önce onu söyleyeyim. Direksiyonla hangi setup'ı yapıyorsam controller'da da aynı setup'ı yaptım. Ama siz daha farklı setup'lar yapabilirsiniz. Belki controller için özel setup'lar vardır. Ben controller konusunda bir profesyonel değilim. Çok fazla bilgiye sahip değilim çünkü controller'la oynamıyorum oyunu biliyorsunuz. O yüzden bir tane controller sayıcı koyabiliriz bu arada aşağıya. Çok komik olur. O yüzden çok fazla kesin bilgi alamayacaksınız benden ama ben şahsen kendi tecrübemden en azından işte bu 1.21'e atmışız, %19'a girmişiz. Demek ki bir şeyler yapabileceğiniz bir setup vereceğim size. Şey vereceğim. Ne diyeyim? Ayarlar söyleyeceğim. Öyle söyleyeyim. Şimdi fark etmiş olduğunuz üzere asist kısmı yeşil komple. Hemen asistlerimize geçelim. Bakalım hangi asistleri kullandık, ne yaptık falan. Hemen birlikte bakıyoruz. Şimdi settings kısmına geldik. Asistlere girdik. Görmüş olduğunuz üzere braking asistim yine off. Ama bu sefer anti-lock'u açıyorum. Neden anti-lock'u açıyorum derseniz freni dozajlaması zor. Çok küçük bir nokta olduğu için şöyle yakından göstereyim. Böyle hani çok dozajlaması kolay bir şey değil. Ve çok sert frenler yapmanız lazım ki hızlı turlar atabilirsiniz. O yüzden anti-lock'u açıyoruz. İstediğimiz kadar frene basarken istediğimiz kadar direksiyon çevirebilmek için. Bu önemli bir detay. Kesinlikle anti-lock'u açın. Demek istediğim bu. Traction kontrolü medium yapmışım. Traction kontrolü medium yapmamın sebebi kaymalar falan hafif olabilir. Hiç sorun değil. Zaten kaymazsa araç limitin üstünde gitmiyorsunuz demektir. Limitlere yakın değilsiniz demektir. Limitlere yaklaşmak için hafif aracın işte o kopmalarının yaşanabilecek kadar şey olması lazım. Traction'ın kapalı olması lazım. O yüzden high değil, medium alıyoruz traction'ı. Onun dışında ayarlarımız gene normal. Bir de vitesleri otomatikte kullandım. Çünkü şey biliyorsunuz yani ben sürekli kontrolörle oynayan bir insan değilim ve ellerim alışmadı vites arttırıp azaltmaya. Bence siz eğer kontrolörle oynuyorsanız mutlaka hani vitesi manuele alıp kendinize alıştırın. Çünkü başka çareniz yok. Direksiyonla oynama gibi bir şansınız da yok. O yüzden burada manuelle alışmanız lazım. Ama tabii ki otomatikte geçici olarak güzel bir çözüm. Otomatikle güzel bir süre yaptık çünkü. Ondan sonracığıma geldik kontrol kısmına. Burada hemen bir custom kontrol şema oluşturuyorsunuz. Bunu nasıl oluşturacaksınız? Direkt Xbox Controller preset yazıyor ya. Sizde hangisi seçiliyse gamepad olarak ona gireceksiniz. Onun içine girdikten sonra edit diyeceksiniz ve ayarladıktan sonra çıkarken de save as control custom control şema diyor zaten direkt. Yani ayrı bir şema olarak kaydediyorsunuz onu. Kalibrasyon kısmına girdiğiniz zaman görmüş olduğunuz üzere sadece steering linearity'yi ve throttle linearity'yi 50 yapmışım. Şimdi bunları neden 50 yaptım onları anlatacağım. Dead Zone'dan falan bahsedeceğim. Bunlar basit şeyler. Çok zor değil. Bir tuş var. Hemen göstereyim size. Sağ altta test buttons yazıyor. Sizde hangi tuşa ikamet ediyorsa ona basıyorsunuz bir kere. Sonra steering görmüş olduğunuz üzere sağa ve sola birer kere çeviriyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Bakın görüyor musunuz? %100'ü de tam yapabiliyorum. Sıfıra da tam düşebiliyorum. Eğer sıfıra tam düşemeseydim şöyle kalsaydı. Mesela şöyle yaptım sonrasında şöyle olsaydı. Burada
9 hala sağa dönük demek. O zaman ne olacak? Viraj aldınız, döndünüz, sonra düzlüğe çıktınız. Ama hala 9 ise şöyle hafif hafif sağa doğru gitmeye devam edeceksiniz. O büyük bir sıkıntı. İşte nereye doğru 9 varsa mesela 9 ya da 10 iki tarafa da olabilir. Hiç fark etmiyor bu arada. Sağ veya sol fark etmez. 9 veya 10 kadar steering dead zone açacaksınız ki onu görmesin. Analoğunuzda bir sıkıntı vardır. Tabii ki bu her şeyde olabilir bu arada. Bütün analoglarda olabilir bu. Bu başınıza gelebilir. 9 ya da 10 kadar kapatacaksınız ki orası 0 gibi olsun. Düz gidebilin. Bu birinci detayınız. İkinci detay throttle. Throttle'ın ne kadar hızlı açtığını görüyorsunuz. Eğer throttle linearity'yi hemen şöyle yapalım bir saniye. Throttle linearity'yi %100 yaparsam çok daha hızlı. %0 yaparsam da çok daha yavaş olacak. Şimdi şöyle bir görmeniz açısından. Görüyor musun? Basar basmaz uçuyor. Aynı şekilde bir de 0 yapalım. Tabi burası biraz bekletiyor. Buraya bir asansör müziği falan koyabilirim. Nö diye. 0 yaptığınız zaman da biraz daha yavaş artıyor. Görüyor musunuz? Biraz daha yavaş artıyor. Tabi bu detayı bizim gözle görmemiz de çok mümkün değil ama yarışırken hissediyorsunuz bunu. Özellikle steering linearity'yi gerçekten hissediyorsunuz. Şimdi steering linearity de aynı şekilde nasıl throttle linearity'de bastığım an ne kadar dönüyorsa burada da çevirdiğim anda ne kadar hızlı dönüyor. Bu anlama geliyor. Şimdi eğer siz bunu %0 yaparsanız bir yerden sağa dönerken direksiyon yavaş döneceği için hani siz sonuna kadar sağ çevirseniz bile direksiyon yavaş yavaş dönecek. Çünkü steering asistiniz kapalı. Yavaş yavaş döneceği için siz virajı alamayacaksınız. Burada dikkat etmeniz gereken nokta ne biliyor musunuz? Sizin 70 de olabilir bu steering linearity'niz, 20 de olabilir. Önemli olan siz yarışırken, süre yapmaya çalışırken çizginin ne tarafında kalıyorsunuz virajda? Mesela bir çizgide dönmeye çalışıyorsunuz ya, bir viraj var, bir çizgide dönmeye çalışıyorsunuz. Çizginin solunda kalıyorsanız mesela sağa bir dönüş var ama siz çizginin solunda kalıyorsunuz. Şey yapamıyorsunuz, dönemiyorsunuz yeterince. O zaman steering linearity'yi biraz arttırıyorsunuz. Eğer çizginin sağında kaldınız, çok fazla döndünüz bir anda, o zaman dengeniz şaşar. O da iyi değil. O zaman steering linearity'yi biraz kısıyorsunuz. En doğru olan optimum dönüş sağlayabileceğiniz ayarı ayarlamaya çalışıyorsunuz. Bu her virajda, her pistte değişebilecek bir şey. O yüzden controller'la oynamak gerçekten zor. Ben bunu öncelikle söyleyeyim. Controller'la oynayan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum bu açıdan. Aynı şekilde Throttle'da falan da aynısı geçerli. Throttle Dead Zone'da işte sonuna kadar bastınız, sonra çektiniz. Bir miktar hala basık gösteriyorsa biraz Dead Zone arttırıyorsunuz falan. Hani anladınız ne demek istediğimi. Braking de aynı şekilde. Mantıklar aynı. Buradan geri geldik. Sonra Vibration ve Force Feedback var. Burada biraz vibrasyonu arttırabilirsiniz. Aracın kaymalarını falan daha fazla hissedebilmek için. Ama bizim için önemli olan şey bu. Yani bizim için önemli olan bir şey yok burada ya. Ben ne diyorum? Bizim için önemli olan çok fazla bir şey yok. Dediğim gibi eğer daha fazla hissetmek isterseniz hisleri sadece Force Feedback Strength'i arttırabilirsiniz. Onun dışında fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Zaten ayarlar çok güzel ayarlı. Aşağıdaki kontrollerle ilgili de herhangi bir bilgi vermeyeceğim. Çünkü bu tamamen ergonomik bir şey. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Nasıl rahat edecekseniz öyle ayarlamalısınız. Bazısı DRS'ini üçgenle açıyordur. Bazısı DRS'ini ok tuşuyla açıyordur. Tamamen size kalmış. Bu konuda çok tavsiye vermeye ihtiyacımız yok açıkçası. Onun dışında İtalya pistinde bir tur attım. Birazdan o sahne gelecek. Şimdi İtalya pistine de girdik ama aracın sesini bir duyalım tabii. Haas aracımızı seviyoruz. İtalya pistinde Monza'da bir tur attım ve bunu kaydettim. Şimdi o pistte hangi virajlarda nelere dikkat ettim? Böyle ufaktan anlatayım ben size. Hem de videoyu seyredin. Bakalım nasıl olmuş. Umarım sizin de hoşunuza gider. Umarım sizin için faydalı olur. Kontrolörle daha rahat oynarsınız. Onun dışında anlatacağımız çok da bir şey yok. Hadi videomuza geçelim. Evet, şimdi turumuzla birlikteyiz. Böyle hard lap sunumları gibi olmayacak tabii ki. Biraz daha basitleştirerek anlatacağım. Sağ aşağıdan ne kadar gaza ve frene bastığımı görürsünüz. Ona göre kafanızda bir şey canlanır diye düşünüyorum. Olabildiğince
bas çek yapmaya çalışıyorum böyle virajlarda. Eğer frenajı kaçırdıysam, mesela frenajı kaçırdıysam ya da gazlamam gereken bir yerde ekstra dengeyi bozmamak adına burada olabildiğince dıştan alıp içe atıyoruz ve tekrar içe atıyoruz. Bakın bir yandan da olabildiğince frene asılıp ardından virajın içindeyken olabildiğince az basmaya çalışıyorum viraja. O önemli bir detay. Kendinizi olabildiğince doğru noktalara atmanız lazım açıkçası. Üçüncü vitese kadar düşürdüm. Ardından hiç frene bile basmadan döndüm. Fark ettiniz mi? O çok önemli. Çünkü virajın içinde frene basarsanız araç ya çok fazla fren yapıyor. O yüzden dengesi dağılıyor. Ya da hem fren hem de aynı zamanda viraj dönerken direksiyon çevirdiğiniz için aracın dengesi kayıyor. Dengesi kaydıktan sonra kontrolörle toplamak gerçekten çok zor. Burası çok önemli. Gerçekten en çok zorlanacağınız viraj burası olabilir. Olabildiğince ilk körbü kesiyorsunuz. Sonrasında biraz batırabilirsiniz ama görmüş olduğunuz üzere time trial'ımız kat yemedi. Bu da pistin dışında yavaşladığımızdan dolayı. Bu virajda da aynı şekilde frene bas, ardından sonra çek. Eğer yeterince basmadıysan bir daha bas çek. Aynı şekilde gaz açarken de gazı açtınız. Biraz dengesi kaydı diyelim. Bir gazdan çek, sonra tekrar bas şeklinde ilerliyoruz. Görmüş olduğunuz üzere biraz ter dökmüşüz. Yüzümden anlayabilirsiniz. Ama 15.000'e girmeyi başardık. Gayet de güzel. Ben yine setup dosyalarımı, setup fotoğraflarımı videonun sonuna koyarım. Siz de onlardan faydalanabilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yine ilerleyen zamanlarda İtalya'nın Hatlebi'yle de karşınızda olurum. Direksiyonla bakalım kontrolöre karşı neler yapacağız ilerleyen zamanlarda. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.